Burası antik Roma'nın kalbi. Arenada hayatla ölümün savaşını veren gladyatörlerin dünyası. Onlar kölelikten kurtulmak ve özgürlük hayaliyle arenaya adım atan savaşçılar. Cesaret, kan ve zaferle yazılan bir destanın kahramanları. Bugün gladyatörlerin efsanesine ve mücadelelerine tanıklık edeceğiz. Antik Roma döneminde gladyatörler sadece dövüş sanatlarının ustaları değil, aynı zamanda toplumun en ilginç ve karmaşık figürleriydi. Ancak gladyatör olmanın yolu genellikle acı ve zorluklarla doluydu. Çoğu gladyatör savaşçı olarak eğitilmeden önce köleler, suçlular veya yoksul serflerdi. Roma'da gladyatör olarak yetiştirilmek yalnızca bir sürgün veya yenilgi değil, aynı zamanda toplumsal bir çöküşün sembolüydü de. Gladyatör dövüşlerinin kökleri M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlk gladyatör dövüşü M.Ö. 264 yılında düzenlendi. Bu dövüş Roma'nın ilk büyük savaşlarından biri olan düzenli olarak gerçekleştirilen ölümcül şovlardı. İlk gladyatör dövüşü ünlü bir Roma ailesi tarafından ölen bir ailenin şerefine düzenlenmiş olan cenaze şenliklerinde gerçekleşti. Gladyatör dövüşlerinin sıklıkla düzenlenmesinin en önemli nedenleri arasında eğlence arzusu ve siyasi iktidarın gösterimi yer alıyordu. Roma halkı bu dövüşlerde gladyatörlerin cesaretini, becerisini ve dayanıklılığını izlemenin peşindeydi. Dönemin siyasi liderleri bu gösterileri halka sunarak statülerini artırıyorlardı. Kitlesel destek kazanmak için büyük harcamalar yapıyorlardı. Gladyatör dövüşleri, imparatorlukların kudretini sergileyen ve halkı bir araya toplayan bir araç haline gelmişti. Gladyatör dövüşleri zamanla daha da yaygınlaşarak Roma İmparatorluğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Arenalar bu dövüşlerin merkezi haline geldi. İlk arenalardan biri olan Circus Maximus, başlangıçta savaş arabası yarışları için inşa edilmiştir. Zamanla daha da büyük, daha etkileyici yapılar inşa edilerek dövüşlerin görkemi artırıldı. Kolezyumun inşası ise milattan sonra 70-80 arasında gerçekleşmiş. Roma'nın en büyük arenası olarak tarihe geçmiştir. Kolezyum 50.000'den fazla izleyici kapasitesiyle göz kamaştırıcı bir yapıya sahipti. Bu arenada gladyatör dövüşlerinin yanı sıra hayvan mücadeleleri ve çeşitli gösteriler de düzenlenmiştir. Roma'da gladyatör dövüşleri antik dünyanın en ikonlaşmış olaylarından biri haline gelmiştir. Bu dövüşler sadece bir eğlence biçimi olarak kalmamış, aynı zamanda dönemin sosyopolitik yapısı üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Romalılar gladyatörlerin gösterdiği cesaretle kendi yaşam mücadelelerini iç içe empoze ederken hayatta kalmanın ve özgürlüğün ne anlama geldiğini de sorgulamışlardır. Bir gladyatör olmanın yolu genellikle zorlu ve kanlı bir hikayeyle başlıyordu. Çoğu gladyatör savaşçı bir ruhla değil, kölelik ya da yoksulluk nedeniyle bu yola adım atıyordu. Genç yaşta bir gladyatör okulu olan Ludusa'ya alınan bu bireyler burada sıkı antrenmanlarla eğitiliyorlardı. Eğitim süreci fiziksel dayanıklılık, stratejik düşünme ve dövüş sanatı üzerine yoğunlaşmaktaydı. Eğitim sırasında gladyatörlere farklı teknikler öğretiliyordu. Özellikle kılıç kullanımı, mızrak atma ve kalkanla savunma konularına hakim olmaları sağlanıyordu. Ayrıca dövüş esnasında duygusal dayanıklılık geliştirmelerine yönelik psikolojik eğitimler de verilmekteydi. Antrenmanlar acımasız bir şekilde gerçekleştiriliyor ve eğitmenlerin sert disiplinleriyle katı bir düzen sağlanıyordu. Bu eğitimler sonunda kazanılan beceriler birçok gladyatörün arenadaki
ölüm kalım savaşlarını kazanmalarını sağladı. Gladyatörler arenada yalnızca birer dövüşçü değil, aynı zamanda eğlencenin ve toplumsal düzenin parçalarıydı. Dövüşler Roma halkının merakla beklediği büyük organizasyonlardı. Arena yalnızca dövüşlerin gerçekleştiği bir yer değil, aynı zamanda zayıflıklara karşı zaferlerin, cesaretin ve halkın arasındaki prestijin belirlendiği bir platformdu. Mücadeleler sırasında gladyatörler çeşitli silah ve zırhlarla donatılmış olarak arenaya çıkıyorlardı. Dövüş sırasında bu aletleri ustalıkla kullanarak rakiplerini alt etmeye çalışıyorlardı. Gladyatörlerin kullandığı en yaygın silahlar arasında gladius yani kısa kılıç ve trident, mızrak gibi aletler yer alıyordu. Arena içerisinde dövüşürken bu silahlar sayesinde hem kıvraklıklarını hem de güçlerini ortaya koyuyorlardı. Bazı savaşçılar özel ünvanlar ve isimler kazanarak arenada rakiplerinden farklı bir statüde elde edebiliyorlardı. Zaferler gladyatöre kahramanlık ve şan getirirken kaybedenler ise genellikle öldürülüyordu. Bu durum arenadaki dövüşlerin korkutucu bir çekiciliğe sahip olmasını sağlıyordu. İzleyiciler gladyatörlerin kanlı mücadelelerini izlerken adeta tarihin en derinlerine yolculuk yapıyordu. Gladyatörler Roma toplumunda karmaşık bir konumda bulunuyorlardı. Genelde düşük sınıflara mensup olan bu savaşçılar kazandıkları zaferlerle şan ve şöhret arayışında olan bireyler haline gelebiliyorlardı. Özellikle kadınların gladyatörlere karşı beslediği büyük bir hayranlık vardı. Arenada sergilenen cesaret ve güç, kadınların duygusal olarak bağ kurmasına neden oluyordu. Bu bağlamda Roma'nın soylu kadınları gladyatörlere karşı duyduğu ilgi ve hayranlıkla bilinirlerdi. Hatta efsanelere göre bazı kadınlar gladyatörlerin dövüşlerini izlemek için arenada rehin alındıkları durumlarla karşılaşabiliyorlardı. Onların gladyatörlerden özel menfaatler talep ettikleri ve bu sayede şanslı giden bir dövüş sonrasında kahramanlarını ödüllendirmek istedikleri bilinen bir gerçekti. Öyle ki bazı gladyatörler arenadan zaferle döndüklerinde sadece halkın değil, aynı zamanda bu soylu kadınların da sevgisini kazanıyorlardı. Hatta bazı zengin kadınlar arenada dövüşen gladyatörlerin terlerinden parfüm yapma geleneğini benimsemişti. Tarihçi Plinius bu uygulamanın Roma'da yaygınlaştığı ve bazı kadınların gladyatörlerin terini almak için arenanın önünde beklediğini yazmıştır. Bu parfüm ardında cesaretin ve gücün kokusunu taşıdığından gladyatör hayranları arasında büyük bir değer kazanmıştır. Gladyatörler kazandıkları her dövüşten sonra halkın dikkatini çekiyor, zafer kutlamaları düzenleniyordu. Galip gelen gladyatörlere kalabalığın içinde zaferini kutlamak için özel ünvanlar veriliyordu. Tertius veya Primus ünvanları bir gladyatörün arenada kazandığı prestiji simgeliyordu. Bu ünvanlar hem halka hem de gladyatörlere onur getiriyordu. Çoğunlukla erkeklerden oluşan gladyatör dünyasında tarihsel kaynaklarda kadın gladyatörlere de dair bazı kayıtlar bulunmaktadır. Amazon olarak bilinen kadın gladyatörler arenada dövüşen nadir kadınlardı. Bu kahraman kadınlar cesaretleri ve savaşçılıklarıyla dönemin toplumu üzerinde farklı bir etki bırakmışlardı. Bu kadınların dövüşleri genellikle halk arasında büyük ilgi görmekteydi ve toplumda var olan cinsiyet normlarına meydan okuyarak ölümle burun buruna savaşmayı göze alıyorlardı. Dövüşler genellikle oldukça kanlı ve acımasızdı.
Gladyatörler sadece ölüm kalım mücadelesi vermiyor, aynı zamanda halkın zevkini eğlendiriyorlardı. Her zafer gladyatörlerin şanını artırırken her yenilgi onları ölümle burun buruna getiriyordu. Romalı izleyiciler için bu savaşlar sadece dövüş değil, aynı zamanda toplumsal bir gösteriydi. Arenada dökülen kan, imparatorluğun ihtişamını simgeliyordu. Gladyatörlerin özgürlük arayışı Roma tarihinde önemli bir yere sahiptir. Milattan önce 73-71 yıllarında Spartaküs liderliğindeki gladyatörlerin başlattığı isyan, özgürlükleri için verdikleri mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Eğitimli bir gladyatör olan Spartaküs, kaçış planı yaparak yaklaşık 70 bin kişilik bir ordu toplayarak Roma'yı tehdit etmeye başlamıştır. Bu isyanlar Roma'nın altındaki kölelik sistemini sarsmakta ve bir başkaldırı anlamı taşımaktaydı. Bu isyan hem gladyatörlerin kahramanlık hikayesini hem de Roma'nın işçi sınıfının birlik olabilme gücünü simgeliyordu. Ancak gladyatörlerin bu cesur mücadelesi sona erdiğinde Roma İmparatorluğu üzerindeki etkileri derin bir iz bırakmıştı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Gladyatörlerin hayatları cesaret ve mücadeleyle doluydu. Onların hikayeleri tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.